Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı ve şahane bir lezzetle geldim sizlere. Selanik gevreği hazırlayacağım. Bunun tarifini paylaşacağım. Günler öncesinden hazırlayıp vakumlu bir kavanozda haftalarca saklayabileceğiniz bir lezzet. Dilerseniz paket yapın, misafirliğe giderken hediye olarak da götürebilirsiniz. Şahane bir lezzet. Pastanelerde satıldığını biliyorsunuz zaten. Aynı atom kurabiyenin içerisindeki malzemeler var içinde ama biz evde kendi evimizin rahatlığında hazırlayacağız ve daha uygun fiyata hazırlayacağız. İlk olarak derince bir kaseye 3 yumurtayı ekleyelim. Ardından bir tavanın içinde sadece ısıtarak erittim. 150 gram kadar tereyağı, onu da ekleyelim. 1 bardak toz şeker, ekledikten sonra mikserle karıştıracağız ama böyle köpürtmemize hiç gerek yok. Köpürmemesi gerekiyor. Zaten içine hava kabarcığının hapsolmaması gerekiyor. Sadece iyicene malzemeyi birbirine yedirelim. 1 yemek kaşığı sirke ve 1 limonun rendesini de ekleyelim sıvı karışıma. Ardından şöyle bir karıştıralım tekrardan. Ve toplam 2 bardak unu ekleyelim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar nişasta ekleyeceğiz ama çok dolu olmasın. Yani yarım kaşık ekleseniz de olur. Yani çok dolu olmayacak şekilde 1 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. 1 pakette kabartma tozu ekleyelim ve bir çırpıcı veya spatula ile güzelce karıştıralım. Çok katı, koyu kıvamlı bir kek harcı olacak bu. Yani sıvı olmaması gerekiyor ya da kabarmaması gerekiyor. Kabartma tozunu sadece unu havalandırabilmek için ekledik. İçerisine 1 bardak iri doğranmış fındık, şöyle 10 tane kadar minik doğranmış incir ve 1 bardak da kuş üzümünü ekliyorum. Dilediğiniz kadar değiştirebilirsiniz bu malzemeyi. Yani ben bunları kullandım diye siz de bunları katmak zorunda değilsiniz. Tamamen damak zevkinize göre farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Ardından bir spatula ile şöyle güzelce bir karıştıralım. Orta boy bir borcamı ben yağladım. Siz yağlı kağıt muhakkak kullanın. Ben çekime başladıktan sonra fark ettim yağlı kağıdımın kalmadığını. Yağlı kağıt eklemezseniz çıkarırken biraz zorlanabiliriz. Üzerini şöyle bir düzeltelim harcımızın. Ardından böyle yapışkan yüzeyli tatlıların yüzeyini düzeltmek için bir buzdolabı poşetini kesin, suyun altında yıkayıp sıkın ve yüzeye serin. Ardından elinizle dümdüz yapabilirsiniz bu şekilde. Tatlının yüzeyini Şambali'de de göstermiştim bu yöntemi. Bu şekilde yüzeyi gayet rahat düzeltebiliyorsunuz. Yapışmıyor elinize ya da spatulaya. 175 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirelim. Kabarmayacak ve hafif sert olacak yüzeyi. Bu normali 4 saat kadar bekletelim. Ardından bir kesme tahtasına aktaralım. Yani muhakkak 4 saat boyunca soğusun. Ilık olursa keserken, dilimlerken parçalanabilir çünkü. Çünkü adı üzerinde bu gevrek. Ardından ben bu tepsinin ölçülerini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Yani buna yakın bir tepsi kullanırsınız. Ben bu şekilde uzunlamasına ilk önce kestim rahat dilimleyebilmek için. 1 santim kalınlığında dilimleyelim. Eğer çok ince dilimlerseniz parçalanır. Çok kalın dilimlerseniz bu kez de fırında tekrardan fırınlayacağımız için iyice gevrek hale gelmezler. Ortaları yumuşak kalır. O yüzden 1 santim yeterli olacaktır. Fırında tekrardan ne kadar kalacağını da aslında siz belirleyeceksiniz. Ben oldukça kavrulmuş seviyorum. Bu yüzden yaklaşık 35 dakika kadar tekrardan fırınladım. Ama eğer siz hani böyle biraz daha beyaz kalsın, çok kavruk sevmiyorum diyorsanız o zaman sadece 30 dakika tutacaksınız. Düşük ısıda tabii ki 150 derecede ama fırından fırına farklılık gösteriyor. Bunu tabii ki biliyorsunuz. Yani kimi fırın 150 derece derim ben ama kimi fırında bu 170'e denk gelir. Herkes kendi fırınını tabii ki dilini biliyordur. Ona göre ayarlayın. Yani düşük ısıda yaklaşık ortalama yarım saat kadar kurumaları gerekiyor. Fırından ilk çıkarttığınızda hafif yumuşak olacaklar. Bu sizi aldatmasın. Tekrardan fırınlamayın sakın. Yanarlar. İlk başta yumuşak olacaklar hafiften. Sonrasında bekledikten sonra, soğuduktan sonra o gevrek hale gelecekler. Dediğim gibi ben 150 derecede 35 dakika beklettim. Bu şekilde oldular. Siz dilerseniz
30 dakika bekletin. Dilerseniz 25 dakika bekletin. Şu kıtırlığı, kıyırlığı, hani sesimde keşke duyursaydım size, sonradan pişman oldum. O kıtırtının nasıl geldiğini duyabilseydiniz keşke. O kadar şahane bir lezzet ki böyle çayın, kahvenin yanına aniden misafiriniz geldiğinde böyle vakumlu kavanozunuzdan çıkartın, ikram edin. İsterseniz paket yapın. Hatta benim yeğenim çok seviyor. Buse'cim, ona da bir paket hazırladım ben. Siz de bu şekilde paketleyip bir yere giderken armağan olarak götürebilirsiniz. Günlerce tazeliğini koruyor. Hemen şöyle bir kurdele bağladım. O poşetin, yani kilitli torba kullandım burada. Normal buzdolabı poşeti hava geçirebiliyor. Hemen kilit kısmını da bir makasla kestim. İşte hani böyle çam sakızlı çoban armağanı küçük bir hediye oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Deneyecek olanlara ben şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Eğer tariflerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni tariflerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.